Herkese merhaba, Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda severek dinlediğimiz şarkılarla yabancı dilimizi nasıl geliştirebiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle motivasyonumuzu yüksek tutmak adına hangi dil olursa olsun sevdiğimiz şarkıları dinlememiz, anlamasak bile kulağımıza hoş gelen şarkıları dinlememiz çok önemli. Ve bu bahsedeceğim yöntemle hangi dil olursa olsun artık şarkı sözlerinden birçok şey kapabileceksiniz. Telif haklarından dolayı maalesef şarkıları çalamıyorum ama bağlantılarının hepsini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan beğendiğiniz olursa veya dikkatinizi çeken bir şarkı olursa tıklayıp dinleyebilirsiniz. Öncelikle daha önceden belirlediğiniz şarkının sözlerini bulun. Bunu yapmanız gerçekten çok kolay. Google'a direkt şarkının ismini ve lyrics yazdığınızda, yani İngilizce olarak şarkı sözü yazdığınızda direkt karşınıza çıkacaktır zaten. Önce şarkının sözlerini takip ederek biraz kulak aşinalığı kazanın. Kelimelere ne kadar hakimsiniz onu görün. Ana dilimiz olmadığı için yabancı bir dilde şarkı dinlerken o dili ne kadar iyi konuşursanız konuşun, şarkılarda geçtiği zaman sözleri ve cümle kalıplarını her zaman çok iyi anlamamanız çok normal. Göz atarken baktığınız birçok kelimeye hakimsiniz. Zaten çok fazla bir iş yapmanıza da gerek yok. Hangi kelime veya hangi cümle kalıbı size yabancıysa ona odaklanmaya çalışın. Hazırlayın bilgisayarınızı, cep telefonunuzu. Zaten size lazım olacak tek şey bilgisayar veya cep telefonu ve internet. Sözlerini buldunuz diyelim, başlayın analiz etmeye. Ben örnek olması açısından İngilizce ile başlayacağım ve hepimizin aşina olduğu bir şarkıyla başlamak istiyorum. Diyelim ki Titanic'i dinliyoruz. Google'ın arama butonuna direkt My Heart Will Go On ve lyrics yazdığınızda direkt şarkının sözleri çıkacaktır zaten. Burada görüyorsunuz mesela. Evet, sözleriniz karşınızda. Burada tabii dikkat edilmesi gereken nokta seviyenizin nasıl olduğu. Az önce de belirttiğim gibi eğer ileri bir seviyedeyseniz zaten size çok bir iş düşmeyecektir. Ama ben bu örneği sanki tamamen başlangıç seviyesindeymişsiniz gibi anlatmaya çalışacağım ki daha çok kişiye hitap edebilelim. Yapmamız gereken asıl olay bildiğimiz cümleleri ve kalıpları parçalayıp tek tek analiz etmek. Şimdi bununla ne demek istiyorum ondan bahsedeceğim. Mesela ilk cümleye bakalım. Every night in my dreams. Bakın burada mesela preposition'larla beraber toplam 5 kelime var. Every night in my dream. Hemen ilk kelimeden başlayın. Every sözde yazıyorsunuz her demek. İkinci kelimeye bakıyorsunuz night, every night yani her gece. Bu kelimeyi hafızanızda daha iyi tutabilmeniz adına bu öğrendiğiniz kelimeyle alakalı cümleler kurmaya çalışın hemen. Şimdi every night öğrendiniz ya, zamanla alakalı neler var başka? Sabah var, öğlen var, akşam var ve gece var. Siz bu şarkıda geceyi öğrendiniz. Hemen sözlükten açın, sabahı, öğleni, akşamı da görün. Hemen cümle kalıpları oluşturmaya çalışın kısa. Cümle değil de kelime kalıpları. Every night yazdınız, every morning, every noon, every evening. Zamanı genişletin. Every week, every month, every year. Yani her hafta, her ay, her sene gibisinden. Böylece kafanızda daha iyi kalacaktır. İkinci kısımda ne diyordu? In my dream. Baktınız rüyamda dreams çoğul olduğunu gördünüz. In my dreams burada possession denilen iyilik ekini görüyorsunuz. My. Hemen hiç bilmiyorsanız bütün possession eklerine bakın. My dream, your dream, his or her dream, our dream, your dream, their dream falan. Direkt bunlarla alakalı tekrar cümleler yapın ve baştan kurun. Every night in my dreams. Bunu tekrar genişletin. Every morning in my dreams. Every evening in your dreams. Every noon in his dreams. Every week in their dreams. Böyle genişletip pratik yapın bol bol. Sonraki cümleye bakalım. Diyor ki I see you, I feel you. Diyelim ki I kelimesini biliyorsunuz, you'yu da biliyorsunuz ama aradaki see ve feel kelimelerini bilmiyorsunuz. Pardon, fiillerini bilmiyorsunuz. Hemen bunu Google'da arayın. Zaten internet burada gerçekten çok büyük bir yardımcımız bizim. İşte diyelim ki see ve feel fiillerini bilmiyorsunuz. Hemen buraya mesela see conjugation yazdığınızda direkt çıkacaktır. Karşınıza birçok kaynak çıkacaktır burada. Burada görüyorsunuz mesela I see demiştir şarkıda. You see, he sees. Burada he, she, it olunca, üçüncü tekil şahıs olunca s eki aldığını görüyorsunuz. Ben, siz ve onlarda değişmediğini görüyorsunuz. Burada mesela eğer biraz daha ileri bir seviyedeyseniz geçmiş zaman olduğunu görüyorsunuz ve burada da present continuous yani şimdiki zaman olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde diğer fiilimiz neydi? Feel, hemen buraya yazıyorsunuz feel hangisi? Hissetmek olduğuna burada tekrar İngilizce açıklaması var mesela. Eğer gerekiyorsa, Türkçe sözlük istiyorsanız ben Turing'i kullanıyorum mesela. Turing'den de yazabilirsiniz. Hemen buraya feel yazıyorsunuz. Ve burada bütün anlamını tek tek görüyorsunuz mesela burada. Sonraki cümleye geçin mesela. Diyor ki once more you open the door. Hemen burada kalıba bakın. You open the door. Diyelim ki door kelimesini bilmiyorsunuz. Hemen bakın. Kapı olduğunu öğrendiniz. Hemen az önce bahsettiğim gibi kombinasyonlar kurun. Pencere kelimesine bakın. You open the window. İşte pencereyi açıyorum, kapıyı açıyorum. Yani açabilmek, açmak fiiliyle kullandığınız hangi obje varsa, eğer bu günlük hayatta kullandığınız bir obje olduğunu düşünüyorsanız hemen onunla ilgili cümleler kurun.
I opened the door. İşte şarkıda ne diyordu? You opened the door. Hemen yazın. I opened the door, you opened the door. He, she opens the door. Üçüncü tekil şahısta s geldiğini az önceki tabeladan bakıp tekrar kontrol edebilirsiniz. Bu tarz cümleler kurmaya çalışın. Sonraki cümlede mesela and you are in my heart demiş. Burada you are bir şeyin kısaltılmışı. Nasıl olduğunu görmek için direkt Google'a da yazıp görebilirsiniz. Burada mesela you are kelimesinin kısaltılmış olduğunu gördünüz. Hemen buraya yazın. Burada görüyorsunuz you are, grammar differences diye hemen direkt çıktı karşınıza. Buradan bakıp pratik yapıp ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir sonraki cümleyi analiz ediyorsunuz. Diyor ki and my heart will go on and on. Will gelecek eki. Tekrar az önceki tabeladan bakabilirsiniz girdiğim siteden. Bütün kişilerde aynı, değişmiyor. Farklı fiillerle pratik yapabilirsiniz. İşte my heart will go on. Şimdi will'in gelecek zaman olduğunu öğrendiniz. Az önce mesela open ve door kelimesini öğrenmiştiniz. İki cümledeki öğrendiğiniz kelimeleri kombine edin. İşte I will open the door, I will open the window, you will open the door, he will open the door ya da işte we will open the window, we will open the door. Bu tarz basit cümlelerle pekiştirin. Go'ya baktınız, ona baktınız, bir mantık kuramadıysanız beraber yazmaya çalışın. Go on yazınca zaten size sözlük söyleyecektir manasını. İşte hemen karşınıza çıkıyor. Devam etmek, var olmaya devam etmek manasında. Bunlarla alakalı not alın ve örnek cümleler kurun hemen. Evet, bir sonraki örneğim İspanyolcadan yine çok ünlü, hepimizin bildiği bir şarkı seçtim. Despacito şarkısını. Aynı şekilde direkt Google'a yazın. Yani şarkı İspanyolca bile olsa biliyorsunuz İngilizce internasyonel bilir. Direkt Despacito lyrics yazdığınızda veya Türkçe sözlerini bile görüyorsunuz burada. Siz mesela lyrics yazın. Yazdığında direkt karşınıza çıkacaktır burada. Mesela burada bana kullanışlı gelen bir kalıp şu an tengo que bailar contigo hoy demiş. Hemen bunları ayırın. Tengo que. Eğer tengo ve que diye ayrı ayrı yazarsanız bunun ayrı manaları var tabii ki de. Orada tengo'nun dener fiilinin çekim hali olduğunu görebilirsiniz. Google'a yine aynı şekilde tengo verb conjugation yazdığınızda mesela karşınıza çıkacaktır. Dener diye düzeltiyor görüyorsunuz. Tıklayın mesela buraya. To have, to be. Burada İngilizce manası da var ve burada mesela çekimleri var. Tengo. İşte tengo que mesela şarkıda geçen. Hemen yazıyorsunuz ne olduğunu. Have to, I have to. Eğer İngilizce biliyorsanız mesela tabii kolaylık olacaktır. Neymiş? Yani zorunluluk eki. Şarkıda ne diyordu mesela? Tengo que bailar contigo. Yani seninle dans etmek zorundayım. Ne zaman? Bugün. Sona koymuş. Az önce bahsettiğim örnekteki gibi hoy bugün demek. Mesela yarını öğrenin. Mañana yarın demek. Dün ne demek? Ayer. Onu öğrenin. Önümüzdeki hafta ne demek? Onu öğrenin. La próxima semana. Hemen onlarla ilgili cümleler kurun. İşte tengo que bailar contigo hoy. Tengo que bailar contigo mañana. Böyle pekiştirin. Bir sonraki cümlede ne diyor mesela? Quiero respirar tu cuello despacito. Tekrar bakın quiero. Tekrar quiero conjugation yazdığınızda onun gerel fiili olduğunu göreceksiniz. Yani istemek fiili. Yo quiero, tu quieres, tek tek oradan fiil çekimlerine bakıp cümleler kurun. Respirar, yani baktıktan sonra göreceksiniz fiil mastar halinde. Onu çekimlemeyi öğrenin. Tekrar Google'a yazdığınızda direkt çıkacaktır karşınıza. Bir sonraki örneğim Almanca'da Lieblingsmensch diye bir şarkı. Çok güzel, kulağa hoş gelen bir şarkı. Eğer aranızda Almanca öğrenenleriniz varsa bu şarkıya bir göz atabilirler. Yine tamamen aynı konsept, aynı olay. Hemen yazın mesela Google'a. Mesela direkt çıkıyor yazdığınızda lyrics diye, direkt buradan buluyorsunuz. Buradan hemen analiz edin mesela. Manchmal fühle ich mich hier falsch. Gözünüze takılan kelimeyi, yani size yabancı gelen kelimeyi bulun. İşte hallo Lieblingsmensch, yani en sevdiğim insan ya da benim my favorite person gibi İngilizce'deki. Ein riesen Kompliment, burada ne olduğunu görüyorsunuz. Mesela ikinci cümle demiş ki das du mich gut kennst. Burada mesela kennst'i görüyorsunuz. Hemen mesela kopyalayın. Yanında direkt açıp kennst conjugation yazdığınızda direkt çıkıyor karşınıza. Görüyorsunuz kennen fiilin master halinin kennen olduğunu görüyorsunuz. Tıklayın. Burada direkt İngilizcesi de yazıyor ve burada çekimleri yazıyor. Şarkıda ne diyordu mesela? Das du mich so gut kennst. Yani du kennst, yani you know, yani sen biliyorsun, tanıyorsun manasında. Burada ich, du, er, sie, wir bütün fiillerle çekimlerini görüyorsunuz. Eğer ileri bir seviyedeyseniz geçmiş zamanlı, gelecek zamanı da görüyorsunuz. Bunlarla ilgili bol bol cümle kurmaya çalışın. Aslında ben bu içeriği hazırlarken Rusça ve Çince de şarkılar bulmuştum ama şu an videoyu çekerken çok gerek olmadığını fark ettim. Aşağı yukarı size ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani toparlayacak olursak aslında hep aşağı yukarı aynı şeyi yapıyoruz. Bulduğumuz şarkı sözlerini seviyemize göre bir analiz ediyoruz. Karşımıza çıkan kelimelere bakıyoruz, cümle kalıplarına bakıyoruz.
bulduğumuz cümleleri parçalamaya çalışıyoruz. Google gerçekten bu manada çok güzel bir gereç. O yüzden interneti iyi kullanabilmek, faydalı kullanabilmek çok önemli. Direkt parçalayın, fiillerin çekimlerini görün. Daha önce öğrendiğiniz şarkı sözlerindeki fiillerle yeni öğrendiklerinizi kombine edin ve cümleler kurmaya çalışın. Ve bu yöntemle daha çok aşina olacaksınız ve artık şarkı dinlediğinizde tamamen söylenen sözleri de anlamış olacaksınız. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Her türlü, her zaman söylediğim gibi her türlü görüş, düşünce ve yorumlarınızı lütfen yorumlarda belirtin. Sorunuz varsa bana ulaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.